28 milyon 750 bin TL Didim Efeler Mahallesi. Bir daha fiyatını söyleyeyim. 28 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Full eşyalı arsası 500 metrekare. Çarşıya, pazara yakın, denize de 2 kilometre yakınlıkta. Çok fonksiyonlu bir ev. Full akıllı yerden ısıtma, eşyalarda 1. sınıf ve evimizi keşfetmeye çalışalım. Yavaş yavaş keşfetmeye çalışalım. Kimisi de beni arar, özellikle WhatsApp'tan bizim gurbetçiler ve ülkemizin işte değişik yerlerinde Anadolu'dan beni ararlar. Derler ki fiyatı ilk saniyede söylediğin için teşekkür ederiz diyenler oldu. Benden de kendilerine selam olsun. Ben de bir film izleyince arasına çok fazla reklam girse, ne kadar aksiyon, ne kadar güzel de olsa keyfim kaçıyor, filmi kökten izlemiyorum. O yüzden ben etkileşim olsun, fenomen olayım diye fiyatı geç söylemiyorum. Belki de kişiliğim buna el vermiyor. Neyse, uzatmayayım arkadaşlar. Burası kamelya alanı. Bakın burada güzel mi güzel bir kamelya alanı var. Bunlar betondan yapılmış. Bunlar da yerdeki granitler. Ahşap renkli granitler. Üstü de kapalı. İskana alınmış, kat mülkiyetlidir. Bunu beyan ettik. Bahçenin devamı palmiye ağacının etrafını da çevirmiş. Bu evi sanırsam birkaç defa oldu çekimini yaptım. Bazı evler 5 yıl satılmıyor ama sonuçta satılıyor arkadaşlar. Sabırlı olmak lazım. Burayı keşfettik değil mi? Burayı keşfettik. Şimdi bu kapıda mekanizması var. Full akıllıdır. Güzel mi güzel bir kapı var. Bu böyle İngiliz aklı, yani sanki Churchill'in aklı gibi olmuş. Kapı çok fonksiyonlu. Şimdiye kadar tanıtmış olduğum bu ayardaki evlerde doğrusu bu kapı yok. Bu arkadaşın da İngiltere'yle bir bağlantısı var. Oradan mı getirmiş ne? Gelince bakarsınız, açarsınız. Bu da normal kapı arkadaşlar. Şimdi buraya 2-3 araç girebilir. 2 yan yana girse, bir de havuzun oraya girse 3 araç girebilir. Duvarların üstündeki perfojeler gayet iyi. Duvarlardaki aydınlatmalar, bakın arkadaşlar, bu ledler de iyi. Biraz dışarıyı keşfedelim, sonra içeriği de keşfedeceğiz. Evimizin havuzu da burada arkadaşlar. Sabah bu ağaç da burada. Sabah ben bir markette gittim. Kurumsal bir markette. Hanımefendi kardeşim olsun, genç bir kız. Yazar kasa herhalde çalışmıyor. Kartı algılamıyor. Bir tokat vuruyor ki yazar kasaya. Kavga ediyor yazar kasayla. Tebessümlü, güler yüzlü. Dedim bizim insanımız böyle sabırsızdır. Yani ben İngiliz marketlerine yavaş yavaş hareket ediyor. Genç kalıyor, bir şey yapıyor. Biz hemen aceleciyiz. O yüzden sabredelim hepimiz. Havuzumuz bu arkadaşlar. Havuz adabına göre yapılmış. Merdivenle iniliyor. Burada da ufak çocuklar yüzebilir. Burada daha sığ bir alan var. Havuz taşımalı sistemdir. Denge deposu, motor dairesi. Bu alanda peyzajı iyi. Peyzajı iyi. Deniz yatakları da ya da havuz yatakları da yanı başında duruyor. Şuradan bir daha havuzu keşfedelim. İlginizi çekerse buna emsal evler var idi. Ben evi, ürünü değerli kılmak için hepsi satıldı, bu kaldı, bunu almasanız başınıza hal gelir demiyorum. Ancak gerçekten ne doğan güne hükmüm geçer ne batan güneşe, bir şey yerinde kalmıyor. Ve şimdi binanın dış cephesini, tomografisini çektim. Arkadaşlar buralarda ışıl ışıl, bunun gece çekimi de var. Eğer ki hani bu evin gece çekimini de istiyorsanız, ki ev ilginizi çekerse, gece çekimini de merak ediyorsanız eski videolarımda var, onu da size atarım. Ve değerli arkadaşlar, burayı keşfettik değil mi Can? Şimdi bu sağ alanı göster, merdiveni biraz ön plana çıkar, oradan betonla iniliyor. Peki bu evin yanında market var mı? Süpermarketler var. Okullar var, kolejler var, hastaneye yakın, altyapı var, üst yapı var, kanalizasyon var, her şey var. Evin iskanda alınmış. Bir daha diyeyim, evin A'dan Z'ye bir eksiği yok. Bugün isterseniz evinize taşınabilirsiniz, onu söyleyeyim. Bu alan ne arkadaşlar? Kamelya zaten ileride var. Bazen konuşmalarım patanaş da olsa beni bağışlayın. Çünkü ben bazen bakıyorum bizim başkanlarımız, yöneticilerimiz, onlar da böyle bir ekrana bakıp konuşuyorlarmış. Hadi onlar da konuşsun. Benim gibi belki onlar da şaşırır. O yüzden kızmayın. Bazen patanaşta konuşsam, devrik cümle ya da yanlış bir şey de konuşsam bilinçli yapıyorum. O yüzden bağışlayın beni. Burası da mutfaktan çıkılıyor ayrı. Mutfak salondan çıkılıyor. Burada da ayrı bir kamelya alanı gibi olmuş. Şimdi buradan bir yol alalım. Bu yerdeki taşlar gerçekten asil granitlerdir. Yani ben güzel ülkemizde ürünler imalatı çok iyi. Ancak ben de zaman zaman Avrupa'ya gidince diyorlar ki siz çok güzel seramikler, taşlar, mermerler yaparsınız. Ancak işçiliği iyi yapamıyorsunuz. Bence bu işçilik iyi. Duvar eteklerindeki ışıkları bir daha gösterdik. Duvar üstündeki perfojeler tekrar gösterdik. Evin 4 tarafında dolaşıyoruz, semah yapıyoruz. Akşamı çok geç yapmadan gösterdik. Bazen
bazen yanıltıcı oluyor ışıklar. Hani akşam gidince bir mekana gidin, bir fasıl dinleyin ya da bir düğüne gidin ya da bir türkü dinleme ortamına gidin ya da bir oluşum, pastane, herkes ışıkta çok güzel ama sabah bakınca bu muydu? O yüzden yanılıyor insan, yanılıyor. Ve arkadaşlar burayı bir daha gösterelim. Geldik, bu bitkiler de büyümüş. Bu bitkiler biz Yeşiltepe'de bir yer yaptık, biz de yaptık. İçinde ışıklar da böyle garip bilmem kaç yıldızlı otellere gitmişseniz o konsepte bir atmosfer yapılmış. Burada ayrı bir süs, işte kameralar var, alarm var ve burayı bir daha gösterelim. Evet, bahçenin genişliğine bakın. Yeşil alan neden bırakmıyoruz? Gerekçemiz, adamın biri bu evi aldığını varsayalım. Varsayalım aldı. Şimdi adam bakamıyor. Her gün ot çıkıyor. Islahı lazım, bakım lazım. Onlar da diyor kardeşim siz bahçe bıraktınız ama granitle kapatalım diyenler var. Bir işi iki iş yapmayalım diye insanların beklentileri o doğrultuda tarihte tekerrürden ibarettir dercesine yaşanmışlıklar var. O vesileyle biz de granit bırakmışız. Videoyu izlerseniz sonuna kadar keyifli bir sunum yapmaya çalışacağım ve sensör hemen yandı arkadaşlar. Sensör yandı. Evimize merhaba, hayırlı işler ev. Selamünaleyküm ev. Selamünaleyküm ev ve sensörlerimiz yandı. Bu merdiven kovası bir galeri boşluğunu andırıyor kardeşim. Böyle büyük, yüksek. Sonra ledler sensörlü. Bu duvarın eteklerinde de ledler var. Yani büyüleyici bir ortama girmiş oluyorsunuz. Gerçekten dışarıda, trafikte birine sinirlenmiş olsanız, canınızı sıkan bir şey olsa, Fenerbahçe Galatasaray yenilse, ondan sonra eve gelseniz, hanım size kapıyı açsa, o eziklik, Fenerbahçe yeniliyor ya, biz hep sizi yeniyoruz ya, ey güzel takım Fenerbahçe. O yüzden eve girince o ruh haliniz direkt değişir. Trafikte biriyle tartışsanız eve girince bu atmosfer sizi mutlu yapar. Şimdi bunu da söyledik. Allah Fener'in de eksikliğini vermesin. Çünkü ülkemizde büyük takımlar olmasa heyecan olmaz yani. Bizden başarılı olmasın ama eksik de olmasın. Kapı bu, yarım panel, tam panel. İşte vestiyerimiz bu, evin beyni burada, bu giydirmeler var. Aşağıda ledler var, süpürgelik var. Bunlar da 2 metre, 120 metre tek granittir. Yani bu taşların her biri bir tanedir. İşte bu mavizeyi de gösterdik değil mi Can? Avizeyi de gösterdik. Burada da bir şenlik var, şenliği de gösterdin mi bu güzel süslü alan? Evet, bu süslü alanda göster. Sonra da ne diyeyim yani, sonra da başka ne diyeceğim? İşte o yüzden biz aceleci bir toplumuz. Biz hemen diyoruz. O yüzden bizde bilim adamları çıkmış, Ali Kuşçular, bilmem neler çok çıkmış ama onlar sabırlıymış. Biz bir şey tamir ediyoruz, sabırsızlanıyoruz. Sanki kendimiz yapacağız diye. Sabırla dinleyelim. Bizim oraya radyo ilk gelmiş, adam biri diyor ki bu şarkıyı söylesin. Radyo söylemiyor, adam vuruyor radyoyu, kırıyor, sinirleniyor. İşte bizim toplum böyledir. Türk işi, evet. Allah eksikliğimizi vermesin ama sabırsız bir milletiz. Ve arkadaşlar şimdi buraya geldik. Burası salon. Bu televizyon ünitemiz burada. Bayağı donanımlı. Bakın burada lake kaplamalar var. İçine ledler konulmuş. Burada cepçikler var. Cepçik mi lan? Evet, cepçik. Sanki açılmıyor gibi anladım. Dedim kendimi yalancı mı çıkaracağım? Cepçikler burada. Burada tekrar granit televizyonumuz. Burada cepçikler böyle devam ediyor. Perdeler kapalı, pencereler örtük. Yerden ısıtmayı da söyleyelim. Sonra başlı başına salonumuz bu. Salonumuz bu. Modern, şık bir evdir. Didim şehrinin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın olan çemberindedir. Zaten artık şehir batıya kaydı. Buralar 20 yıl önce kuş uçmaz, kervan göçmezdi ama şimdi böyle oldu. Burada bir şenlik olsun, işte hani evin sıcaklığı olsun. Yoksa adam gelip burada ne yapacak yani? Ama salon büyük olduğu için boş kalsa olmaz. O yüzden böyle özel seri mobilyalar nereden gelmiş? Enza Home'dan gelmiş. Kapılar çift kapı, yani biri yarım biri tam değil, ikisi de tam geniş kapı var. Ondan sonra merdiven Galaxy simli granit yukarıya çıkıyor. Hem alttan merdiven hem üstten merdiven, buna sandıklı merdiven derler. Bunu da gösterdik. Şimdi burayı da zaten göstermiştik ya da görmüşlerdir. Geldik mutfağa. Mutfak da burası arkadaşlar. Tamamen ayrı mutfak. Bugün bir hanımefendi beni aradı.
Hanımefendi isminizi zikretmeyin. Değerli ablacığım, hanımefendi. Ben kendime küçüklere de abla diyorum. Onun istediği cam giydirmeli böyle bir ev. Size de atacağım, zaten izliyorsunuz. Burası şişman buzdolabı, Siemens marka. Tabi bu eşyalıdır. Örnek ev değildir. Tekrar Siemens mikrodalga. Efendim bunları söyledik. Tekrar Siemens kahve makinesi. Çok fonksiyonlu bir tane evye, işte bu bataryası var. Bulaşık makinesi Siemens. Ankastrat seti Siemens. Siemens ve Siemens. Babadan oğula geçer gibi Siemens. Her taraf Siemens. Kapılar lake, içine çizgiler yapılmış, kapı kulpları oksitlenmeyen kaliteli kapılardandır. Bu vestiyere tekrar teğet geçelim. Bazı evler görürsünüz, çok şık. 5 yıl sonra sinirlenip evi satmaya kalkıştığınız zaman kapı kolu deforme oluyor. Seramik bir yerde kireçlenme oluyor. Ama bu ev, emin olun, sizi mahcup etmez. Biraz daha gel sevgili Can. Bazen ben videoları izlediğim zaman aşuralar çok yansımıyor. Burası arkadaşlar, yukarıda led var. Bakın ahşap renkli granitler de kapatılmış. Su gideri iyi. Duşakabinimiz bu. Hilton. Bu neydi bunun adı? Hilton muydu? Ben karıştırdım. Klozet bu. Bazen insan sabah ne yediğini de unutabiliyor. Ve bu oda hem ebeveyn banyolu hem içinde ne var? İçinde banyosu var. Öyle kabinin içine giriyoruz. Giyinme alanı ya da odası ya da kabini. Oradan çaprazdan odanın yüz ölçümünü, bütün güzelliklerini görelim diye böylece birinci odayı gösterdik. Şimdi yüzümüzü odadan bu defa karşıya çeviriyoruz. Sağlı sollu, evet. Ben tanıttığım evlerin bir tanesinde alt katta ebeveyn banyolu oda vardı ama böyle giyinme kabini yoktu. Sağlı sollu böyle de giyinme kabini, elbiseni giy çıkar. Sonra geldik, yukarıdaki odalar çok şahane. Geldik, bakın gidere bakın, su gideri gayet iyi. Bu borular ankastradır, böyle geliyor. İşte bu, başka ne diyebiliriz? Başka, kapıyı kapatsam burayı da mı göstersen acaba, özür dilerim. Evet, buralarda gösterdiysen kapıyı tekrar eski haline getireceğim. Ve sevgili arkadaşlar, zemin katta salon, ayrı mutfak. Bu odayı gösterdik. Bu oda dedik işte hem giyinme kabinli hem ebeveyn banyolu ve kapı halıya takıldı. Sonra az da burnum da kapıya takılıyordu. Sonra burunsuz kalacaktık. Ve sevgili arkadaşlar, şimdi çıktık. Çıktık. Baltacı Mehmet Paşa. Baltacı Mehmet Paşa Çorumluymuş. Ben de bir Çorumlu abiye söyledim. Sadrazamlık yapmış herhalde. Geçen de ben trafikte biri birine balta çektirdi. Bu Çorumludur, sizdendir dedim. Çorumlu abi, sana da selam. Evet, aklıma geldi. Oradan gidince burnum kesilecekti. Balta nereden aklıma geldi. Ve bu evimizin zemin üstü 1. katı arkadaşlar. Avize şık duruyor. Çift pencere duruyor. Diğer duvarda, evet, burayı gösterdik değil mi? Burada bir galeri boşluğu var. Sonra yer değiştirelim. Papazla zangoç gibi yer değiştirelim. Değerli arkadaşlar, bunlar da granit. Bakın, buraya granit koymuş. Bunlar öyle polyester bir şey değil. Bunlar granittir yani. Granit. Ondan sonra gösterdik. Gel şimdi, acaba hangi odayı gösterelim? Bu oda. Kral odası. Merhaba kralım. Bugünlerde bir kazaya kurban gidebilirsiniz sayın kralım. Bu 2. oda arkadaşlar. 2. odamız da bu. Bir şey söylüyordum, unuttum ya. Daldan dala atlamak ne kadar komik, garip. Önünde de bambu takımlı geniş bir balkon var. Onu da göstereceğiz. Bu 2. odamız. Ulaşım sıkıntısı yok. Ucuz etin yahnisi olmaz. Bazen sanki bazı evler bunun gibiymiş, bu paraymış. Ya önünde yüksek binalar var, ya bir şey var. Adam 2 yıl önce aldıysa niye satıyor? Anlatabildim mi? Niye satıyor adam? Demek bir şey olmuştur. Ama bu evin konumu çok güzel. Onu söyleyebilirim. Ve arkadaşlar, burayı da gösterdik. 2. oda. Şimdi 2. odanın içinde geniş banyo var. Jacuzzi var. Sonra 3. 4. odayı gösterdikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Burada da bir küvet var. Baya geniş bir alan. İşte bu nişler var. Taşlar çok kaliteli. Gerçekten kaliteli diyorum. Evet, kaliteli taşları da gösterdik. Yerdeki granitlerden bahsettik. Hilton dolap, ayna seti. Burası da bir çamaşır makinesi. Ve bu odayı bitirdik değil mi? İlginiz var ise arkadaşlar gelirsiniz. Yerinde bakarsınız.
bizde sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır gibi demiş ya, diyen demiş. O vesileyle kendimize faydamız olsun, size de olsa ne güzel. Burası da duşakabin, duş yeri, ıslanma yeri. Yine nişimiz var burada. Bu genel banyo. Şimdi genel banyodan sonra yerden ısıtmalı kablo başları. Genel banyodan sonra geldik 3. odamızda bu. Ben az önce bir şey diyordum, merdiven kovasını unuttum. Ve arkadaşlar bu da bizim ne etti? Can bu ne etti? Bu 3. oda. Arkasında da bir balkon var. Geniş mi? Geniş bir yer. Diyordum ki bazı evler var. Yani yanıltıcı değil de adam çekiyor. Herkes kendi ekmeğinde. Adam demez ki bu evin sahibi bu yüzden satıyor. Şimdi bazen beni biri arar der ki ya ama sen bunu tanıttın, burada da bir ev var. Tamam kardeşim, hele gel bak niye öyle var. Geliyor. Sonra sağlaması çıkıyor. Siz de uzaktan davulun sesi hoş gelir, nahoş gelir. Hoşsa nahoşsa siz yerinde gelin bir tadın. Yemeğin tuzu az mı çok mu, öyle yol alırsanız daha mutlu mesut, yanılmadan bir şey yaparsınız. Burası da 4. oda. 4. odayı da gösterdik. İzlerseniz, abone olursanız makbule geçer. Bakın makbule geçer. Kanalıma bakın, yüzlerce, binlerce ev var. Didim'de ve Kuşadası'nda bu işleri yapıyorum. Vallahi ev güzel yani. Ben de şimdi bakıyorum. Bir adamın biri bu evleri alıyor da tamam adam diyor ki bu rakamlara evler, ya ben şöyle yaparım. Böyle değişik iş kolları var. Bu evleri alan insanlar zaten bir yere gelmiş, parası olan adamlardır. Ama şimdiye kadar işte 5'e alıp 3'e satanı görmedim. 5'e alıp rakamlar daha yüksek. Dövizden de, bankadan da, borsadan da iyi. Borsa zaten kaç yıldır borsacılar bilir. Kimin başına ne geldi. Ben ev tanıtınca birileri borsa diyordu. Borsa morsadan hal haval kalmadı. Yani o yüzden kim kazandıysa, aldıysa kazanmıştır. Benim birkaç yıl önce 50, evet kaç paraydı? 55 bin mi? Galiba ya kaç paraydı 55 bin yani? 55 bin euroya mı satmıştık biz bir abiye evi? Bir abiye biz 55 bin euroya, doğru. Kaç yıl önce satmıştık? Euro kaç para oldu? Bugün bizim satmış olduğumuz ev bize geçti. Biz kendisine kendi ürünlerimizden bir villa verdik. Sonra abi dedi ki ya ben 55 bin, dedim sen 55 bin euro. Euro o zaman 2-3 liraydı, şimdi kaç para oldu? Bak euro kaç para olmuş, yine kazandı. 6 milyon var. Bize geçti, 6 milyon kaç bin euro yapıyor? Anlatabildim mi? Yani sonra bizden bir villa aldı. Onu peşinat aldık. Yerini yılbaşına kadar verecek. Kendisine hayırlı olsun. Dolayısıyla bakın kim ne aldıysa gayrimenkulde kazanmış. Diyen de demiş rızkın 9'u ticarettedir. Dünyanın bütün devrimcilerin en büyüğü bunu demiş. 2 gözümüzün nuru bunu demiş. Şimdi herkes doğru da, herkes bu işi yapıyor, onlar yanlış da biz mi doğruyuz? O yüzden herkesin yürüdüğü yoldan yürümek iyidir. Aykırı yoldan gidersin, yol keşfedilmemiş, kurtlar çıkar, yılanlar çıkar. O yüzden biz diyoruz ki kardeşim gel bak, dilediğin ekspere ekspertiz yapabilirsin. Ekspertiz getir, buraya baksın. Bu evin ezesi, teyzesi, nerede doğduğu, hemşerisi kimdir, kimin kızıdır, oğludur. Bunların hepsini gör, öyle yol al. Ama laf dinlemek iyidir. Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkasının aklını kullanır. Siz zaten akıllısınız ama biraz daha akıllı bizi de dinler. Eğer biz boş konuştuğumuzda zaten kendi aklı var. Durum bu. Saygılar, hürmetler, Fethiye'de selam. Herkese iyi akşamlar.